Arkadaşlar herkese tekrar selamlar. Bir başka soruyla yine birlikteyiz. Bir sorumuzda da şöyleydi. Makalemizi yazdık ama dergiyi seçemiyorum. Dergiyi neye göre seçilebilirim diye tekrar sorulmuş. Bu konuyu tekrar irdelemek istedim. Dergiyi neye göre seçilir konusu. Çünkü dergiler konusunda birkaç videom var. Oralarda da anlatmaya çalıştım. Ama size verdiğim şu tüyonun üzerinde durmak istiyorum. Arkadaşlar makaleyi yazdıktan sonra bir defa predatör dergiler olmamasına özen gösterin seçeceğiniz derginin. Peki predatör dergi nedir konusunu şu videoda açıkladım size. Bu videoya bakın ve predatör dergilerden uzak durmaya çalışın. Mümkün olduğunca bilindik, impact'i yüksek ve camiada saygınlığı olan dergilerden başlamanızı tavsiye ederim. Bazı arkadaşlar konularını yazmışlar, makalelerini yazmışlar ama dergi seçimi konusunda kararsızlar. İlk yapacağınız şey, püf noktası, daha önce de size belirtmiştim bunu. Makaleyi yazdınız ve arkasında referanslar vardı ya. Bu referanslar nedir? Sizin makalenizin konusuyla ilgili yapılmış makalelerdir. İlk önce o referanslara bakın. O referansların çıktığı dergiler aslında sizin hedef dergilerinizdir. Ve o dergiler sizin makalenizin konusuyla daha ilgili olacaklardır. Bu da size zaman kazandıracaktır. Neden diyeceksiniz? Başka dergilere gönderip dergiden hemen 2 gün veya 1 hafta içinde red cevabı gelebiliyor. Derginiz, makaleniz bizim dergimizin konusuna uygun değildir diye. Bu bir zaman kaybıdır. Bu zaman kaybını önlemek için ilk önce makalemizin konusuna uygun dergiler seçmemiz lazım ki bu da sizin makalenizde referans olarak yazdığınız, atıfta bulunduğunuz makalelerin çıktığı dergiler aslında ilk hedefiniz olması gereken dergiler olmalı. Bunun dışında mümkün olduğunca impact'i yüksek olan dergiye gönderin. Bu demek değildir ki 2 tane tablom var, bir tane şeklim var. Observational dediğimiz çalışma yapmışsınız. Tamam, güzel, çalışmadır. Kalkıp da bunu Nature'a göndermeniz size zaman kaybettirir. Çünkü siz artık literatürü okuyan bir insan olarak sizin yaptığınız çalışmanın çapını bilirsiniz ve hangi tür dergiye, daha doğrusu impact faktörü kaç olabilecek dergiye çıkabileceğini az çok kestirirsiniz. Bunu yapamıyorsanız lütfen supervisor'ınıza sorun. Danışmanınız size yol göstersin. Bütün danışmanlar bilir bunu. Çünkü bizler devamlı makale okuduğumuz için hangi makalenin hangi kalitede olduğunu, hangi kalitedeki dergide çıkabileceğini az çok tahmin ederiz. Ama bu demek değildir ki benim makalem ayarındaki makaleler Impact'i 2'ye çıkmış, o zaman ben de Impact'i 2'lere göndereyim. Hayır, bunu yapmayın. Impact'i 3'e 4'e gönderin. Şansınızı ilk önce orada bir deneyin. Ne kadar çok impact'i yüksek dergiye de kabul alırsanız sizin için o kadar avantaj ve prestijlidir. Bu prestiji yakalamaya çalışın. 3'e 4'e gönderdiğiniz olmadı. Ondan sonra inin 2'ye, gerekirse 1'e. Ama dediğim gibi ilk önce makalenizin kalitesini kendiniz belirleyin. Bunu yapamıyorsanız danışmanınıza sorun. Danışmanınızdan da cevap aldıktan sonra impact'i olabildiğince 1-2 basamak yukarıdaki dergiye göndererek makalenizi submit etmeye başlayabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur video. Bu konuda da sorularınız olursa sorularınızı bekliyorum. Aynı zamanda videoları olabildiğince başka insanlara da ulaştırırsanız, paylaşırsanız başka platformlarda çok sevinirim. Ne kadar çok paylaşım olursa o kadar çok soru gelecek ve yeni videoların geleceğini düşünüyorum. Bu konuda da yardımcı olacağınızı düşünüyorum ve yardımlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diliyorum.